Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün size moniliazisten yani pamukçuktan bahsedeceğiz. Yeni doğan dönemde çok sık gördüğümüz, annelerimiz de çok sık rahatsız eden bir enfeksiyondan. Yeni doğan döneminin en sık görülen ağız içi enfeksiyonudur ve en sık görülen mantar enfeksiyonudur. Moniliazis'in yani pamukçuğun etkeni Candida albicans dediğimiz bir mantardır. Bu mantar zaten vücudumuzda normal floramızda bulunmaktadır. Diğer bakteriler tarafından baskılanmaktadır. Bazı durumlarda kendini gösterip enfeksiyona yol açmaktadır. Aynı zamanda normal doğumlarda vajinal yol doğumlarında annedeki vajinal florada da bulunduğu için ya da burada bir enfeksiyon yarattığı için orada da bulaşmış olabiliyor. Belirtilerimiz genel anlamda huzursuzluk, emmeme, emmeyi reddetme ya da emerken sık sık anne göğsünü bırakma ya da anlamsız bir şekilde ağlamalar şeklinde olabiliyor. Aynı zamanda annede de belirtileri göğüs ucunun iyileşmeyen yaralarının olması ya da göğüs ucunun renk değiştirmesi de bu açıdan pamukçuk açısından bize bilgi verir. Bu şikayetlerde zaten bebekteki şikayetler de geldiği zaman anne ile beraber yapılan muayenelerde ağız içinde net bir şekilde peynir renginde ya da koyu beyaz diyeceğimiz beyaz renkli lekelerimizi gördüğümüzde tanımızı koymuş oluruz. Çocuğu gördük. Yeni doğan dönemi ya da diğer dönemlerde de görülebilir. Hocamın dediği gibi normalde bu floramızda bulunan bir mantar. Sadece çevredeki diğer yararlı bakterilerimizin sayısı azaldığında bu çoğalıyor ve böylece kendini göstermeye başlıyor. Tabii bunun neden çoğalıyor diğerleri neden azalıyor? Mesela antibiyotik tedavileri buna neden olabiliyor. Onun haricinde kortizon kullanımları, bağışıklık yetmezlikleri ya da kronik hastalıklar durumlarında gerçekten mantar görülebiliyor. Mantarı gördük. Mutlaka ağız temizliği bizim için önemli. Çünkü zaten beslenemiyor. Orada bir ağrı duygusu da oluşturuyor. Bir tabaka var. Çocuğu rahatsız ediyor bir tablo. Lokal temizlik. Karbonatlı sular hazırlanıp lokal temizlikle biraz yükü azaltmak lazım. Sonrasında bir ağrıları dindirmek için ağrı kesici spreyler kullanılabilir. Ama lokal antifungal tedaviler yani mantarın antibiyotik tedavisi şeklinde tedaviler verebiliyoruz. Eğer çok daha yaygın olursa tabii ağız içiyle beraber yemek borusuna kadar inen durumlar olabiliyor. Özellikle dediğim gibi kortizon kullanımı ya da immün yetmezliği dediğimiz bağışıklık yetmezliği durumlarında ya da kronik hastalıklarda öyle durumlarda daha ileri damardan antifungal dediğimiz antibiyotik tedavileri ya da ağızdan daha üst düzey antibiyotik tedavileri verebiliyoruz. Bu aslında ilk bir yıldaki çocuklarda sık görülüyor. Gidip tekrar şeklinde görülebiliyor. Oradaki tabakayı sık sık temizlemek lazım. Özellikle süt kalıntılarını. Onlar da tabii ki ona neden olabilecektir. Fakat 1 yaşından sonra sık görülmesi altta bir sorun var mıdır diye araştırmak gerekir. Genelde birkaç günlük tedaviye yanıt alıyoruz. Eğer altta bir hastalığı yok ise. Zaten iyileşmeyen durumlarda da alttaki hastalıkları tarıyoruz. Aynı zamanda pamukçukta hijyenin çok büyük bir önemi vardır. Özellikle annelerimizin kullandığı göğüs ucu petleri kirliyse ya da emzikler ya da çevrenin kirliliği de bu yönde pamukçuk oluşmasında risk faktörü oluşturmaktadır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.